Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi, Remus Lupin'i, Sirius Black'i ve Patronus büyüsünü bizlere ilk defa sunduğu için özel bir yere sahiptir. Biz de sizlere bu videoda Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Videosunu yapmamızı istediğiniz karakterleri, dizileri ve filmleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Yönetmen Alfonso Cuarón, çekimlerden önce karakterleri oyuncuların bakış açısından görebilmek amacıyla 3 ana karakter oyuncusundan birer sayfa karakterlerini tarif etmelerini istemiş. Emma Watson gerçek bir Hermione Granger gibi davranarak 16 sayfalık bir kompozisyon vermiş. Daniel Radcliffe bir sayfalık kısa bir karakter özeti hazırlamış. Rupert Grint ise gerçekten Ron Weasley olduğunu kanıtlamış ve ödevini yapmamıştır. Felsefe Taşı ve Sırlar Odası filminin yönetmeni Chris Columbus bu filmde yapımcı olarak bulunmuştur. Harry'nin bindiği Hızır otobüsünün çok hızlı olduğunu göstermek için sadece görsel efektler kullanılmamış. Otobüs normal şekilde gitmiş ama trafikteki diğer araçlar yavaş bir şekilde hareket etmiş. Sırlar Odası ve Azkaban Tutsağı filmleri arasında Harry'nin asası değişiyor. Azkaban Tutsağı'nın çekimleri başlamadan önce yönetmen Alfonso Cuarón, oyunculara aralarından seçmeleri için yeni asa seçenekleri sundu. Radcliffe de Harry'nin meşhur asasını seçti ki sanat yönetmeni Hattie Story'e göre bu asa çok daha sihirli ve gizemliydi. Harry Potter yapımcıları ilk 2 filmde Dumbledore karakterini canlandıran Richard Harris vefat ettikten sonra ilk olarak Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Gandalf karakterini canlandıran Ian McKellen'a teklif götürmüş. Fakat red cevabı almışlardı. Yıllar sonra Ian McKellen rolü neden reddettiğini BBC'nin bir programına konuk olduğunda açıklamıştır. Rolü reddetmesinin sebebi Richard Harris'in zamanında aralarında Ian McKellen'ın da olduğu birkaç oyuncuya oyunculuk teknikleri muazzam fakat çok tutkusuz oynuyorlar demesi. Gerçek büyücüyü kendisinin oynadığını belirten Ian McKellen, beni arayıp Harry Potter filmlerinde rol almak isteyip istemeyeceğimi sorduklarında az çok hangi karakter için aradıklarını tahmin etmiştim. Benim oyunculuğumu onaylamayan bir aktörün yarım kalan rolünü üstlenemezdim diyerek neden Dumbledore rolünü kabul etmediğini net bir şekilde açıklığa kavuşturmuştur. Sunucunun yani Dumbledore olabilir miydiniz sorusuna da eğlenceli bir şekilde bazı zamanlar Dumbledore'u görkemli bir şekilde oynayan aktör Michael Gambon'ın posterlerini gördüğümde onun ben olduğumu düşünüyorum cevabını vermiştir. Filmde herkesin büyük salonda yattığı sahnede Daniel Radcliffe'e kötü bir şaka yapılmış. Şakaya Alfonso Cuarón, Michael Gambon ve Alan Rickman katılmış. Şaka ise uyku tulumuna kumandalı bir osuruk yastığı konulmasıymış. Üstelik Daniel Radcliffe'e özellikle o sıralarda hoşlandığı bir figüran kızın yanına yatmak isterken böyle bir şaka yapmışlar. Harry Potter ve Sırlar Odası filminde Lockhart karakterini canlandıran Kenneth Branagh ve serinin devam filmlerinde Beatrix Lestrange karakterini canlandıran Helena Bonham Carter, 1995 ile 1999 yılları arasında sevgililerdi. Hatta Kenneth Branagh, Helena Bonham Carter ile olan ilişkisinden önce filmde Sybil Trelawney karakterini canlandıran Emma Thompson'la evliydi. Yönetmen Alfonso Cuarón'un sözleşmesinde çocuk oyuncuların önünde küfür etmesini yasaklayan bir madde bulunuyormuş. Fantastik Canavarlar serisinden tanıdığımız Newt Scamander'ın ismi Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'ndaki çapulcu haritasında geçmektedir. Filmin çekimleri sırasında Tom Felton, cübbesinin içinde sete gizlice yiyecek içecek soktuğu için kostüm tasarımcıları cübbesinin ceplerini dikmek zorunda kalmışlar. Filmde şişman kadın portresini canlandıran Dame French ve Hızır otobüsündeki sallanan kafayı seslendiren Lenny Henry, film çekildiği zamanlarda evlilerdi. Filmde Hermione'nin Draco'nun suratına yumruk attığı sahnede yumruk değil tokat atması gerekiyormuş. Ancak Emma Watson'ın Tom Felton'ın suratına Tom Felton tokat beklerken esaslı bir yumruk atmış. Emma Watson sonrasında çok kötü hissetmiş. Defalarca özür dilemiş ve "İnan ne düşündüğümü bilmiyordum" demiş. Lumos kelimesi aynı zamanda yazar Rowling'in sahip olduğu çocuklar için yardımda bulunan bir kuruluşun adıdır. Sirius Black'in ellerinde ve vücudundaki dövmeler hapishanedeki Rus gangsterlerden esinlenerek yapıldı. Dövmeler kendisinden korkulan ve kendisine saygı duyulan adamı simgeliyor.
Yönetmen Alfonso Cuarón, Daniel Radcliffe'in bir sahnede çok heyecanlı ve korkmuş görünmesini sağlamak için onu yönlendirirken şu sözleri kullanmış. Üstünde sadece G-string çamaşır olan Cameron Diaz'ı görüyormuşsun gibi düşün. Alfonso Cuarón'a göre bu yönlendirme işe yaramış. Alfonso Cuarón'a yönetmenlik teklif edildiği sırada kendisi o ana kadar hiç Harry Potter kitabı okumamış ve filmini de izlememiş. Bunun üzerine bir başka ünlü yönetmen Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón'a şimdi hemen bir kitapçıya gidiyor ve kitapları okuyorsun. Okur okumaz da beni arıyorsun demiştir. İllüzyonist Paul Keefe bu filmde danışman olarak çalışmıştır. Hızır otobüsün şoförü ve kondüktörünün isimleri Rowling'in iki dedesinin isimleri olan Ernest ve Stanley'den gelmektedir. Filmdeki bir sahnede çatlak kazanda Stephen Hawking'in Zamanın Kısa Tarihi kitabını okuyan bir büyücü vardır. Bu büyücü ise The Stone Roses grubunun solisti Ian Brown tarafından canlandırılmıştır. Filmde Remus Lupin karakterini canlandıran David Thewlis, Remus Lupin karakterine seçilmeden önce Profesör Quirrell rolü için seçmelere katılmıştır. Filmde Remus Lupin karakterini canlandıran David Thewlis, Madame Rosmerda karakterini canlandıran Julie Christie ve diğer filmlerde Lucius Malfoy karakterini canlandıran Jason Isaac, Harry Potter film serisinden önce Dragonheart isimli film projesinde beraber rol almışlardır. Filmde Sirius Black karakterini canlandıran Gary Oldman, Kıl Kuyruk karakterini canlandıran Timothy Spall, Sihir Bakanı Cornelius karakterini canlandıran Robert Hardy ve Albus Dumbledore karakterini canlandıran Michael Gambon farklı projelerde Winston Churchill karakterini canlandırmışlardır. Yazar Rowling, ruh emicileri kendi depresyonuyla savaşına dayandırmış. Severus Snape karakterini canlandıran Alan Rickman ve Kıl Kuyruk karakterini canlandıran Timothy Spall, filmden sonra Sweeney Todd filminde beraber rol almışlardır. Şişman kadının portresinin yanındaki resimde görülen kadın ve çocuk, yönetmen Alfonso Cuarón'un karısı ve çocuğudur. Profesör Trelawney rolü aslında Tilda Swinton'a teklif edilmiş ancak geri çevirmiş ve rolü Emma Thompson almıştır. Bu film IMDb'ye göre 7.9 puanla serinin en iyi ikinci filmidir. Birincisi ise 8.1 puanla Harry Potter ve Ölüm Yadigarları bölüm 2'dir.